28 Şubat sabah saat 09:40. Orta Doğu'da geri dönülemez tarihin başlangıcı. Amerika ve İsrail, İran'a tarihinde hiç görülmemiş hava operasyonunu başlattı. Peki Amerika ve İsrail, İran'da nereleri neyle vurdu? İran'ın buna cevabı ne oldu? İran hangi ülkelere hangi silahlarla saldırdı? Envanter serimizin bu bölümünde bu soruların peşinden gideceğiz. Ama öncesinde size küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. Sizler de tıpkı Amerika, İsrail ve İran savaşında bilinmeyenleri, görülmeyenleri bilmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Genellikle Orta Doğu'da askeri operasyonların gece karanlığında radarlardan saklanarak yapılmasına alışkınız. Ancak 28 Şubat sabahı bu durum tam tersi oldu. Dünya bu kez ezber bozan bir stratejiyle karşılaştı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri saldırıyı gündüz gerçekleştirdi. Bu durum Tahran için hem zamanlama hem de operasyonun çapı açısından tam anlamıyla felç edici bir sürpriz oldu. Peki saldırı nasıl başladı? Bu sorunun peşinden gidelim. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's number one sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that. Pentagon bu operasyonu destansı öfke, İsrail ise kükreyen aslan olarak adlandırdı. İlk saldırıyı İsrail başlattı. İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-15 ve F-35 savaş uçakları ilk dalgayı başlattı. Yaklaşık 200 savaş uçağı kullandı ve ilk dalgada 300 mühimmat kritik noktalara atıldı. Toplamda 1600 sorti uçuş gerçekleştirildi ve 4000'den fazla mühimmat kullanıldı. İran'a yönelik bu hava taarruzu, İsrail tarihinin en büyük, en kapsamlı ve en yoğun hava harekatı olarak kayıtlara geçti. Hedefler doğrudan rejimin komuta kontrol merkezini, deyim yerinde ise sinir sistemini yok etmeye yönelikti. Füzeler hedeflerine ulaşmadan dakikalar önce İran'ın ulusal elektrik şebekesi, telekomünikasyon altyapısı ve devlet televizyonu eş zamanlı olarak çöktü. Yoğun bir elektronik harp saldırısı başladı. Saldırının boyutu o kadar büyüktü ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin pusulaları dönüp duruyordu. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. Amerika ve İsrail radarları kör etmiş ve devrim muhafızlarının kendi aralarındaki telsiz iletişimini tamamen koparmıştı. İlk dumanlar Tahran'ın kalbinden, Pastör Caddesi'nden yükselmeye başladı. Hemen ardından Cumhuri Caddesi'nde ülkenin en kritik karar alma merkezlerinden biri olan bölgeler yerle bir edildi. Şeriati Sokak'ta bulunan İstihbarat Bakanlığı'nın merkez binası sığınak delici ağır bombalarla vuruldu. Amerika ve İsrail'in hedefi netti: İran'ın rejimini devre dışı bırakmak. Bunun için tüm kilit noktaları vurmaya başladılar. Ancak asıl kilit isim İran'ın dini lideri Ali Hamaney'di. Dini liderin ofisine sadece 800 metre mesafedeki konutun vurulmasıyla yaşandı. 37 yıldır İran'ı yöneten sistemin sarsılmaz otoritesi ve dini lideri Ali Hamaney nokta operasyonunda hayatını kaybetti. Bu Hamaney'in kaldığı yerin vurulmadan önceki görüntüsü, bu da vurulduktan sonraki görüntüsü. Ülkede Mossad ajanları o kadar kol geziyor ki Hamaney vurulduktan sonra hemen videosu ve fotoğrafı çekilip Netanyahu ve Trump'a gönderildi. Toplantı halinde olan 40'tan fazla üst düzey yetkili, devrim muhafızlarının komutanları, Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakbur, İran Ordusu Komutanı Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Aziz Nasırzade gibi rejimin kilit isimleri hayatını kaybetti. Devam edelim. Ardından Amerika'nın eş zamanlı saldırısı başladı. Bölgedeki uçak gemisi görev güçlerinden kalkan savaş uçakları ve fırlatılan Tomahawk seyir füzeleriyle denizden saldırıyı başlattı.
Sonra da B-52 stratejik bombardıman uçakları, F-35, F-15E ve F-18 savaş jetleri devreye girdi. İşte ilk dalgadan sonra Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kapsamlı hava harekatı başlattıklarını kameralar karşısına geçerek açıkladı. Amerikan hedefleri özellikle kendi bölgesel üslerine yakın konumdaki füze rampaları, yeraltı sığınakları ve lojistik hatlarıydı. Çok kısa bir süre içinde İran genelinde 40'tan fazla kritik askeri nokta yerle bir edildi. Ülkenin hava savunma ağı tamamen çökertilmiş ve gökyüzü düşman uçaklarına ardına kadar açılmıştı. و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. Amerika, Katar'daki El Udeyd hava üssünü operasyonel merkez olarak kullandı. Buradan F-22 Raptor savaş uçakları kalkış yaptı. Ayrıca bu uçaklar günler öncesinde İsrail'deki Ov'da hava üssüne konuşlanmıştı. F-22'ler hava üstünlüğü sağlamak, İran hava savunma sistemlerini bastırmak, savaş uçaklarına eskort etmek ve olası hava tehditlerine karşı müdahale etmek amacıyla kullanıldı. İsrail ise kendi topraklarındaki Ramat David hava üssünden F-15 Eagle ve F-35I Adir savaş uçaklarını kaldırdı. Bunlar İran'ın yeraltı tesislerini vurdu. Vurulan yerler arasında İsfahan'daki uranyum zenginleştirme merkezi öne çıktı. Bu tesis nükleer programın kalbiydi ve saldırı sonucu zenginleştirme santrifüjlerinin büyük kısmı imha edildi. Zaten 12 günlük savaşta Amerika'nın B-2 saldırısıyla nükleer araştırma ve zenginleştirme yerleri zarar görmüştü. Kum yakınındaki Fordow yeraltı kompleksi de hedef alındı. Burada yer altına gömülü depolar hipersonik test füzelerle vuruldu. O füzelere de ilerleyen dakikalarda denk geleceğiz. Ayrıca Amerika bu saldırılarda ilk defa yeni silahlarını da kullandı. İsterseniz kısa bir parantez açalım ve bu yeni silahlar neler bakalım. Öncelikle CENTCOM tarafından paylaşılan bir fotoğraf dikkatimizi çekti. Siyah renkli Tomahawk seyir füzesi. Bugüne kadar hiç siyah bir Tomahawk füzesi görmemiştik. Bu koyu renkli yüzey basit bir boya tercihinden ziyade radar sinyallerini emen ve gece operasyonlarında tespit edilmeyi zorlaştıran özel bir düşük görünürlük kaplamasını temsil ediyor. Radara yakalanmadan hedefe süzülen bu seyir füzesi, İran hava savunma sistemlerini aşmak için stratejik bir modifikasyon olarak sahada yerini aldı. Bir diğer yeni silahsa İran'ın meşhur Şahit 136 dronlarından kopyalanarak geliştirilen Lucas Kamikaze dronlarıydı. Otonom uçuş yeteneği, geniş menzili ve düşük maliyetiyle öne çıkan bu yerli üretim insansız hava araçları ironik bir şekilde esinlenildiği kaynağa karşı kullanılmış oldu. Saldırının en ağır oyuncusuysa Amerika'nın yeni nesil Prism balistik füzesiydi. Özellikle İran'ın balistik füze tesisleri, mobil fırlatma araçları ve roket bataryalarını imha etmek amacıyla kullanılan bu mühimmat 500 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sayesinde sivil yerleşimlere zarar vermeden sadece stratejik hedefleri yok etmek için geliştirildi. Devam edelim. Şiraz'daki füze üretim fabrikası, Bender Abbas limanındaki deniz üsleri ve Tebriz yakınındaki balistik füze depoları da ilk saatlerde vuruldu. Ancak İran'ın yanıtı gecikmedi. Gerçek Vaat adını verdiği operasyonlarını başlattı. İran 12 günlük savaşın aksine sadece İsrail'i hedef almadı. Zaten son yıllardan beridir söylediği söylemi gerçekleştirdi. Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de vurdu. Şöyle bir Orta Doğu haritasını gözümüzün önüne getirelim. Hedefte 8 ülke var. Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Güney Kıbrıs İran'ın hedef tahtasındaydı. İran devrim muhafızları sadece balistik füzelerle saldırmadı. Kamikaze İHA alanından adını çokça duyduğumuz Şahit 131 ve 136 tipi İHA'larla Amerikan üslerini vurdu. Devrim muhafızları İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına karşılık çok daha geniş çaplı, coğrafyayı ateşe veren ve bir misilleme stratejisi başlattı. Vurulan yerlere bakmadan önce İran'ın saldırdığı balistik füzelere bakalım. Sahaya sürülen bu cephaneliğin tartışmasız en ürkütücüsü İran'ın hipersonik füzesi olan Fettah'tı. Ses hızının yaklaşık 15 katına yani Mach 15 seviyelerine kadar çıkabilen bu füzeler sadece inanılmaz hızlarıyla değil, atmosferin hem içinde hem de dışında manevra yapabilme yetenekleriyle hava savunma sistemlerini aşabiliyor.
Bölgedeki Amerikan askeri üslerini ve daha uzak stratejik hedefleri vurmak için devreye sokulan bir diğer kıyamet makinesi ise Sitcil balistik füzesiydi. 2000 kilometreyi aşan menziliyle Orta Doğu'nun sınırlarını baştan çizen Sitcil, 2 aşamalı katı yakıt motoruna sahip. İsrail'in derinliklerini hedef alan bir diğer stratejik ağır sıklet silahsa Hürremşehr. Özellikle de onun en güncel ve en ölümcül versiyonu olan Hayber füzesi oldu. 2000 kilometre menzile sahip olan bu canavar yaklaşık 1500 kilogramlık devasa bir savaş başlığı taşıyabiliyor. Hayber'in en korkutucu özelliği atmosfere girdikten sonra radyoelektronik harp sistemlerine karşı tam bir bağışıklık kazanması ve yönlendirme sisteminin dışarıdan her türlü sinyal karıştırma müdahalesine tamamen kapalı olması. Körfez bölgesindeki Amerikan donanma unsurları, radar tesisleri ve hava üsleri için tam bir kabusa dönüşen sistemler arasında ise Zülfikar ve Hayber Şiken füzeleri başı çekti. 700 ila 1450 kilometre arasında değişen menzilleriyle bu füzeler İran'ın vurucu güçlerinden bazıları. Şimdi gelelim İran'ın saldırdığı bölgeye. İranlı komutanlar hayatta kalan son sinir uçlarıyla verdikleri emirlerde savaşın coğrafyasını sadece Tel Aviv veya Amerikan savaş gemileriyle sınırlamadı. Gözlerini bölgede Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapan ülkelere diktiler. İlk hedef İsrail oldu. Tel Aviv ve Hayfa'ya 50'den fazla füze yağdırıldı. İsrail'in demir kubbesi füzelerin çoğunu engelledi. Ancak Beit Shemesh bölgesine düşen bir füze bir konut bloğunu vurdu ve 9 İsrailli öldü. Suudi Arabistan'daki Prince Sultan hava üssünü 5 İHA ile hedef aldı. Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisleri vuruldu. Bahreyn'deki Amerikan 5. Filo üssü Şahit 136 kamikaze İHA'larla vuruldu. Kameralara yansıyan görüntülerde Şahit drone'u doğrudan askeri tesislerin üzerine dalarak devasa patlamalara yol açtı. Burada Amerika'ya ait radarlar vuruldu. Katar'daki El Udeyd üssü İran'ın Kıyam 1 balistik füzeleriyle bombardımana tutuldu. Katar'da bulunan Taat ve Patriot hava savunma sistemleri devreye girdi. Türkiye'de bölgesindeki tehditten etkilenenlerden. İran her ne kadar balistik füzeyi biz fırlatmadık dese de Doğu Akdeniz'e konuşlu NATO güçleri Türk hava sahasına girmek üzere olan balistik füzeyi düşürdü. Füzenin Güney Kıbrıs veya Girit'teki üslere gittiği tahmin ediliyor. İran'ın eli zaten Güney Kıbrıs'a kadar uzanmıştı. Kamikaze İHA'larla Akrotiri hava üssüne saldırı düzenledi. Ayrıca İran, üssün saldırılar için kullanılmasına devam edilmesi halinde balistik füze fırlatacaklarını söylemişti. Bu üs ve limanları Amerika ve İngiltere kullanıyor. Bitmedi. İran'ın saldırıları Kuveyt'teki Kamp Arifan üssüne de uzandı. Doğrudan balistik füzelerden ziyade kamikaze İHA saldırıları düzenlendi. Devrim muhafızlarının hava savunma sistemlerini yormak ve radar ağlarını aşmak amacıyla eş zamanlı bir İHA yağmuru taktiği izlediğini de ekleyelim. Gelelim Birleşik Arap Emirlikleri'ne. 28 Şubat'tan bu yana en yoğun füze ve drone saldırısına maruz kalan ülke. Şu ana kadar 174 balistik füze ve 645 drone düşürdüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Dafra üssü drone sürü saldırısıyla hedef alındı. Ancak belki de asıl olay Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans, ticaret ve turizm başkenti Dubai'de yaşandı. Dünyanın en zenginlerinin tatil yaptığı yerlerde Şahit 136 tipi kamikaze drone saldırıları oldu. Tahran yönetimi elindeki en büyük jeopolitik kozu dünya enerji ticaretinin şah damarı olan küresel petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık %20'sinin geçmek zorunda olduğu Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine tamamen kapattığını duyurdu. Kısa süre içinde en az 3 dev yük gemisi vurularak denizin ortasında alevler içinde bırakıldı. Bu hamle küresel piyasalarda adeta bir kalp krizine yol açtı. Deniz demişken İran'ın donanması kalmadı desek yeridir. Amerika, İran'ın tüm gemilerini batırdı. Şu ana kadar resmi açıklamalara göre 20'den fazla İran savaş gemisi ve bir denizaltı vuruldu, batırıldı veya yok edildi. Trump yönetimi ve CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper bugün Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde tek bir İran gemisi seyir halinde değil diyerek zaferi ilan etti. Saldırılar ağırlıklı olarak Pers Körfezi, Umman Körfezi ve Bender Abbas, Konarak, Şah Bahar gibi ana üslerde yoğunlaştı. Vurulan ve batırılan gemiler şöyle: Iris, Şahit Bagheri. Bu gemi İran'ın drone taşıyıcı olarak kullandığı
konteyner gemisinden dönüştürülmüş büyük bir platform. Bender Abbas limanında Amerikan saldırısıyla batırıldı. Iris Mekran yine Bender Abbas'ta vuruldu ve ağır hasar aldıktan sonra batırıldı. Kamaran sınıfı korvetler limanlarda veya denizde Amerika-İsrail hava ve füze saldırılarıyla batırıldı. Bayandor sınıfı korvetler konarak üstünde yok edildi. Elvent sınıfı fırkateynler benzer şekilde liman saldırılarında hedef alındı. Şahit Süleymani sınıfı savaş gemileri Bender Abbas yakınlarında Amerikan saldırısıyla yakılarak batırıldı. Bu sınıfın en az bir gemisi ağır hasar alıp battı. Iris Dena savaş gemisi ise Sri Lanka açıklarında Hint Okyanusu'nda Amerikan denizaltısından atılan MK-48 torpido ile batırıldı. Saldırılarda Tomahawk seyir füzeleri, uçaklardan hassas güdümlü bombalar ve füzeler ve en çarpıcı olanı Amerikan hızlı saldırı denizaltısından MK-48 ağır torpido Hint Okyanusu'ndaki Iris Dena'ya atıldı. Gemi ikiye bölündü. Amerika ve İsrail için her şey planlandığı gibi ilerlese de savaşın bir de maliyet boyutu var. Savaş şu an Amerika'nın kasasından 2,3 milyar dolar götürdü ve bu daha da artacak gibi. Ayrıca kullanılan mühimmatlar giderek iyice azalıyor. Atılan her mühimmat, kaldırılan her uçak Amerika için büyük dert. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail cephesinde de durum sanıldığı kadar pürüzsüz ilerlemiyor. Amerikan kamuoyunda ayrıca kara harekatı da konuşuluyor. Bugünlerde İran'ın batısında bulunan terör örgütü PJAK güçlerini harekete geçirip askeri harekat başlatma söylemleri Beyaz Saray'da konuşuluyor. İsrail ise yıllardır İran tehdidiyle yaşamanın getirdiği psikolojik yükü bir gecede atmış gibi hissetse de ardı ardına yağan şahit dronları ve balistik füzeler günlük yaşamı tamamen felç etmiş durumda. Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatılmış, okullar tatil edilmiş, sığınaklar milyonlarca İsraillinin yeni evi haline gelmiş durumda. Demir kubbe ve diğer katmanlı hava savunma sistemleri teknolojik bir harika olsa da sistemin mühimmat yenileme hızı ve batarya kapasitesi İran'ın ucuz mühimmat yığınları karşısında ciddi bir lojistik krizle karşı karşıya. Washington yönetimi ise bu savaşa kendi isteğiyle girmekten ziyade müttefiki İsrail'in başlattığı bir operasyonun içine çekilmek zorunda kaldı. Netanyahu sırf saldırıyı yapabilmek ve Amerika'yı yanına çekebilmek için 7 kez Amerika'ya gitti. Suudiler İran'ı topraklarına saldırdıkları için uyardı. Ancak şu da açık ki 10 yıllardır Amerikan korumasına güvenerek inşa edilen devasa ekonomik ekosistem, turizm yatırımları ve serbest ticaret bölgeleri birkaç bin dolarlık kamikaze dronların gölgesinde büyük bir kriz yaşıyor. Orta Doğu eskisi gibi olmayacak. Peki bundan sonra ne olacak? Lidersiz kalan ve hedef belirlediği her yere saldıran İran tamamen parçalanacak mı? Yoksa hayatta kalan komutanlar çok daha ölümcül bir intikam için daha büyük bir yıkım mı başlatacak? Sizce bu savaş nasıl ilerleyecek? Yorumlarda buluşalım. Envanter serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.